Arkadaşlar hepinize günaydın. Allah saat sabahın 7'si. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bugün biraz işim var. Size video yapacağım. Bizimki de burada. Korktum yanını kapatırlar diye ama sokağa park ediyorlar. Normalde karşıya park etmez ama karşıya park etmiş arkadaş. Şansımıza. Böyle telefon numaramı bırakıyorum. İstanbul'da sizler de telefon numarası bırakmayı unutmayın. Şu an sesim çıkmıyor. Arabaya bir geçeyim. Buluşuruz. Güngören'den hepinize selamlar. Saçım başım dağılmış. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün dediğim gibi Güngören'den Tuzla'ya gideceğiz. Hep soruyorsunuz. Passat nasıl diye soruyorsunuz hep. Ne kadar yakıyor, ne yakıyor merak ediyorsunuz. Sizlere onu göstereceğim. Ayrıca bir de POV sürüşleri de mesela şehir için çok isteyen vardı. Onlara da hem güzel bir görsel olmuş olacak. Hadi başlayalım. Saat 7:05 geçiyor. Marşımıza basalım. Hava 17 derece aslında iyi. Bak bu benim dünkü ortalamam 64 kilometrede 5.7. Kullandığım benim güzergah var. Trafik olsa da güzergahımı değiştirmiyorum fazla. Şimdi ben sizi kafama alayım. Kameram arkada. Sürüşümüze başlayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kemerimizi takalım. Ama biraz ısınsa kendime geleceğim ya. Soğuk da bunlar. Soğuk da oluyor. Yoksa ben sabah erken kalkmaya alışığım. Normalde çok uyumam. Şu yönde gitmemiz lazım. Passat'ın direksiyonu bana sert geliyor arkadaşlar. Size nasıl geliyor? Peugeot'ları kullandıktan sonra vallahi çevirmesi çok zor geliyor ya. Bir de Autohold da var ya, Autohold da sertleştiriyor. Bazen kapatıyorum mesela, yumuşuyor o zaman. Fren yapınca yere daha fazla sürdürüyor ya. Oh, her yer dolu. Buralarda park yeri bulmak imkansız. Benim park ettiğim yere etmek için saat 5-6 gibi en geç gelmeniz lazım. Sonra bir tane yer bulamazsınız. Park yeri bulmak aşırı zor. O araba niye parklara dönüyor ya? Çarpmasınlar diye açtı büyük ihtimalle. Yani burada yol kenarında ikinci sırada böyle BMW'ler, Mercedes'ler görmeniz çok normal. Çünkü yer yok. Acayip çukur var. Vay arkadaş. Şu kuş pisini temizleyelim bir ya. Pis bir şeysin sen. Ta arka camı ıslattı var ya. Buraya Genç Osman diyorlar galiba. Güneş tam bize vurdu şu anda. Bakalım yakıtımızı sıfırlayalım, onu unuttum. Aslında sıfırlamış ya. Tamam. Gerek kalmadı. Bizimki otomatik sıfırlıyor ya. Bak şu an 39 litre, 38 litre. Rurent'te biraz fazla çalıştırdım aslında. O kadar durmama gerek yoktu. Kamera ayarlarını falan yaptım. Bakalım İstanbul trafiğinde karşıya kaç para yakacak bu araba. Bütün yolu göreceksiniz. Trafikleri nerede açıldığını, hepsini benimle beraber şahit olacaksınız. Bilmiyorum çok fazla trafik olur mu? Bu koronadan dolayı okullarda kapanınca servisler fazla dolaşmıyor etrafta. Buralarda zaten trafik olmuyor. Genelde buraları gece, akşam dönüşte oluyor buralarda böyle iş çıkışı. Zaten buradan olanlar yazacaklardır büyük ihtimalle. Ama geliyorsun Peugeot. Az yavaş. Vallahi geliyor. Şirket misin sen? Tabii canım, şirket. Bak burası da bildiğim kadarıyla koronadan dolayı burada kalmışlardı insanlar. Yurt dışından gelenler işte buraya alınmıştı diye biliyorum. Dikenli tel yapmışlar. Normalde var mı lan bu dikenli tel? Normalde öğrenci yurdu burası. Yani Yıldız Teknik'in yanındayız, şu aşağısı Yıldız Teknik. Şimdi çarşıdan geçiyoruz. Başka yollar da var. Kısa yollar da vardı. Ben buradan işte en azından yol biraz daha düzgün diye. Yollar berbat arkadaşlar ya. Ya vallahi sinirim bozuluyor. Bak bir yarım saatte gümbür gümbür gidiyoruz, anladın mı? Patır kütür gidiyoruz. Burada amortisörlerin anası burada ağlıyor ya. Sakarya'da hiçbir şey yok, ben size söyleyeyim. Benim o gittiğim köy yolları buradan 1000 kat daha iyi. Eskiden iş tam tersiydi. Köy yolları bozuktu. Şehirler düzgündü. Şimdi şehirler bozuk, köy yolları düzgün. O köy yollarında bir kere çukura düşmemişsindir. Gümbürtü olmamıştır. Burada her yer çukur bak. Ah, girdik bir tane daha. Bir Allah'tan yanak geniş, yani yanak ince olsa. Düşünsenize 19 inç bir jant, ince bir yanak kullandığınızı. Anında ya balon yapar ya zedelenir. Bak şuraya kocaman çukur var gene. Sinir bozucu.
Bir de çok dar tabi. Artık o darlık bir şekilde gidiliyor da sürekli sallanmak içeride. Ya bu da bir konforlu bir araba olmasına rağmen bu şekilde. Yani siz de şu an benimle beraber sallanıyorsunuz büyük ihtimalle. Buradan gidiyoruz. Ne o, terminal. Esenler var ya, Esenler'e. Esenler'in karanlık dünyası. O alt tarafı ne berbat ya. Bak, sunroof'tan ses var mı diye soran arkadaşlar oluyor. Ha, burada ses çıkmıyorsa hiçbir yere ses çıkmadı. Buraya girin bir kere. Kontrol edin. Hemen Esenler şurada. Yeşil yandı. Buralarda biraz kalabalık var. Normalde bu kadar olmuyordu. İşte park sensörü bu yüzden seviyorum. Bu arabanın önünü kestirmek imkansız gibi bir şey. Ya kullanıma az çok dikkat ediyorsunuzdur. Benim şimdi kullanımım biraz farklı. Aslında ben gazlıyorum. Bak, bu şekilde gazlamaları çok fazla yapıyorum arkadaşlar. Yani bu ani şeyleri, hani herkes ben az yaktırınca diyor ki ya işte çok mu dikkat ediyorsun gibisinden konuşuyor. Alakası yok. Ben dikkat etmiyorum aslında ama tabii ki benim bir alışmışlığım da var. O yüzden de rahatım. Mesela gazdan ayağımı çekerek gidiyorum genelde. Yani biraz da böyle manuel alışmışım. Mesela otomatikte bu kadar az yaktıramıyorum. Zorlanıyorum en azından yani yaktırırken de. Ama manuelde mesela şu an bayır çıkıyorum. Burada 5 ister. Ama 6 yatılmalı. 6'da daha da bayılır. Bu Aksaray yönünden gideceğim. 1. köprüden. Ya ben trafik olsa da 2. köprüye gitmemeye çalışıyorum. Bilmiyorum, bu 1. köprüye alıştım yani, böyle ayrılamıyorum ya. Orası daha benim hoşuma gidiyor açıkçası. 15 Temmuz. Daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi bak, buraya kadar 3 kilometre yol gelmişiz. Bununla yakıt ölçülmez, onu söyleyeyim başlangıçta. Yani 10 litre yakıyor 3 kilometrede diyerek bir herhangi yakıta varamazsınız. O yüzden işte hani işe gittiğinizde de sizin ne kadar kaç kilometre gittiğinizi bilmiyorum ama mesela 3 kilometre sonra işiniz varsa 10 litre yakıyorsa bu arabanın yakıtı önemli değildir. Zaten öyle bir işiniz var ve sürekli onun için kullanıyorsanız gidin benzinli arabanın, yani dizel almayın kesinlikle. Mantıksız olur. Hız sınırlarına uyacağım. İşte 80 olan yerlerde 80. 110, 120 olan yerlerde. Burada kaç bilmiyorum ama ya. Burada 120 var galiba gene. Ama ileride 80'e düştüğünü biliyorum. Bisikletle nasıl girdim bu yola ya? Motorculara dikkat ediyoruz. Şöyle bir onlara yer bırakıp geçeyim. Yani sıkıştırmayalım onları çünkü rüzgardan daha iyi etkilenebilirler. Küçücük motor biz. Hadi büyüklere bir şey olmaz da. Abi aynana bak be. Bak hemen 8.3'e düştü. Dediğim gibi hiç dikkat etmiyorum, normal basıyorum gidiyorum. Ama zaten göreceksiniz bu sürüşümle beraber 5 litre falan olacak. Hiç yakıtı doldurup işte tekrar kontrol etmeye gerek yok çünkü bu arabanın standart bir sapma payı var, 0.5 arkadaşlar. Ben 3-4 kere bunu yaptım, 0.5 litreden başka bir şey sapmıyor. Ekranda gördüğünüz üzere 0.5 ekleyin, güncel benzin fiyatlarıyla çarpın, size doğru sonucu verecek. İyi akıcı vallahi, buralarda bir trafik olduğum var ya, canımız yanıyor. Frene basmayı hiç sevmiyorum. Normalde hiç kullanmam. İşte lastik değişim videosunda görmüşsünüzdür. Onu da yukarı koyayım izlemeyenler için. Olabildiğince frene basmıyorum. Benim frenlerim 100 bin de geçer yani, öyle söyleyeyim. Bağlantıları çok dikkatli kullanırım. Öndekiyle mesafe koyuyorum. Böylece benim yavaşlamama yardımcı oluyor. Şimdi buradan 1. köprü yoluna bağlanalım. Şu manuelin zorluğunu arkadaşlar hiç çekmiyorum ya. Çok soruyorsunuz. Ya işte manuele binilir mi gibisinden. Ben hayatım boyunca manuele bindim. Otomatik arabam olmadı. Ve manuelden de gayet memnunum. Mesela bir ara şeylere de bakıyordum. Mercedes A serisinin manuelleri var. Çok garip gözüküyor. İnsanlar alışmış ya böyle koldan oynamaya, değiştirmeye. İşte kolda bir şey yok. Vites buraya geliyor. Böyle biraz garip gözüküyor açıkçası. Ama Mercedes'te hiç vites olmayınca farklı hissediyorsunuz ama yani bunda bence kötü gözükmüyor yani. Sadece vites topuzu daha güzel olabilirdi. Mesela Astra J'lerin vites topuzu aşırı güzel, böyle ayrı elinize geliyordu böyle ya. Vites geçişleri falan çok güzeldi onun. Sadece debriyajı sertti. Bunun debriyajı çok yumuşak. Bu arada burada hız sınırı 80 diye biliyorum. Ona göre dikkatli gideceğim, bilginiz olsun. Dediğim gibi vites geçişleri falan zaten böyle çok kolay ya. Hani oyuncak gibi, anladınız mı? Direkt ittiriyorsunuz, yerini buluyor. O yüzden ben zorluğunu hissetmiyorum.
Ha tabii DSG'nin de konforu tabii ki var yani sonuçta otomatik vites ama 20.000 liraya değer mi? Çünkü DSG ile manuelin arasında 20.000 lira fark ediyor. Tabii arızaları da yanında cabası. Yani arızaları var diyoruz ama biz de aldık yani açıkçası. Herkes bunu bilerek alıyor. Artık DSG öyle bir şey olmuş. Bize DSG bir Leon var biliyorsunuz. Bak şimdiden 5.9'a indi arkadaşlar. Daha 10 kilometre olmadı. Yolumuz 40 kilometre falan. Birazdan kapatırım görüntüyü. Köprünün orada açarım. Size bir güzel görüntü sağlamış olurum. Müzik dinlemem lazım. Müziksiz gidemiyorum. Burada çok trafik oluyor ya. Burada en sola atlamam lazım. Burada böyle sağdan geliyor sola geçmeye çalışıyor. Soldakiler sağa geçmeye çalışıyor falan derken ortalık karışıyor. Çok düşük devirde kullanmamaya dikkat edin bu arabaları. Bayır yukarı özellikle yani araç yüke bineceği zamanlarda çok düşük devirde kullanmamaya dikkat edin. Çünkü motora zararı var. Kompresyon değerlerini yükseltiyor. Motor içi basıncı artıyor aracın. 34 Aga 013. Güzel bir plakaymış. 520 iyi. Güzelsin güzel. Bu tarz yollarda servisleri takip edin. Servisler artık bu yolları nasıl ezberlemişlerse adam diyor hani şimdi bazı yollarda sağ şerit hızlı akıyor, bazılarında sol şerit hızlı akıyor. Bunu da az çok ben anladım hani çok fazla tecrübe olmasa da ben Sakaryalıyım biliyorsunuz. Ama şu servisçiler yani noktasına biliyorlar ya adam mesela buradan gidiyor bir anda sola geçiyor hemen sol akmaya başlıyor. İşi biliyorlar. Hayatları bu yolda geçince. Burası emniyet şeridi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun yola bağlanmak için kullanılan bir şerit. Biraz emniyet gibi gözüküyor. Burada radar yayın oldu mu acaba ya? Radar cezası yazıyorlar mı? Bir ara durdum. Yani iki nokta arasında ölçüm yapıyorlar diye duymuştum. Yani çünkü 80 ile gitmek burada insanı yoruyor açıkçası. Soldan bazıları yardırıyor ama yani hani ne kadar doğru. Bu arada size önereyim X Radio 87.7'ymiş. Bunu dinlemenizi öneriyorum. Ben rap çok seviyorum. Bu ara Türkçe rapler çıktı ya. Dinleyebilirsiniz sizler de. Ben çok beğendim. Yakıtı söylemedim. 15 kilometre oldu ve 5.6 yakıyoruz. Şu köprü yolunu size göstermek istedim. Bu manzaraya bayılıyorum ben. Kaç kere geçsem de her seferinde hoşuma gidiyor. Bak. Şuradan çok güzel gözüküyor. Böyle hafif sisli. Eğer ki açık olunca daha güzel gözüküyor. Bak karşınızda köprü. Yukarıda o yeni yapılan büyük cami var ya, o cami aşırı heybetli duruyor. İleride o kuleler böyle buradan yani İstanbul panoraması çok güzel gözüküyor. Hayret bak bugün trafik yok burada. Hep buralara takılırdım. Şöyle sizinle beraber denizi seyredelim. Ben burada en sağ şeride geçip 80'de giderek böyle arada denize bakıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ya bir gün şöyle köprünün üzerinde trafik olsa da bir fotoğraf çeksem diyorum. Hemen inip çekip içeri kaçmayı düşünüyorum. Bugün hava açık ilerlerde bak her yer gözüküyor. Çok iyi değil mi ama ya? Bir de büyük bir gemi geçerken falan çok güzel gözüküyor. Aşağıda Ortaköy Camii'ni görüyorsunuz. İyice gezi videosuna döndü ha. Tiguan ne yapıyorsun? Kaçta gidiyorsun sen ya? Ben de izliyorum ama. Burası ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle çok ormanlık bir alan. Yani devletin falan mı? Ben hiç düşünemiyorum özel mülk olup da böyle ormanlık halinde kalabileceğini ya. Villa milla yapmamışlar yani iyi. Karşı taraf dolu. Bu İstanbul'un trafik sorunu bence bitmez arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya ben öyle sağlam bir trafiğe belki bir ya da iki kere denk gelmişimdir. Onlarda da kaza falan oluyor. Ama diğerlerin çok fazla hani benim pek zaman problemim olduğu için problem etmiyorum ama zaman problemi olan insanlar için tabii sıkıntı. Normalde ben buraya 30 dakikada gelemem yani imkansız. Yol bu şekilde olmadığında. Azıcık böyle trafik olduğunda 1 saate çıkıyor anında. Bak şu anda 4.9 oldu. 22 kilometre yol gelmişiz. İstanbul'da arabaların kilometresi de artmıyordur. Bizim orada bir Adapazarı'na gideyim dedim mi 100 kilometre yol yapıyorsun git gel. O konuda mesela bizim kilometre problemimiz biraz daha fazla. Bu arada 63.000 olduk. Arkadaşlar şimdi bu neresi burası acaba? Fenerbahçe Üniversitesi diyor. Tam ismini bilmiyorum burasının ne olduğunu. Burada trafiğe girdik. Şu anda değerlerimiz bu. 4.6. Bu trafiği zaten biliyorsunuz sürekli burada trafik oluyor. İleride açılacak. Arkadaşlar biraz gürültü olabilir sunroofum açık. Trafik açıldı. Şöyle 4.9 oldu. 4.8'i de şu an basıyorum biraz. O trafiğin farkını kapatmak için süre farkını.
Bundan sonra artık otobandayız. Buradan sonra 120 gideceğiz. Zaten 120 ile giderken de artmayacağını göreceksiniz. Çünkü ben 130 sabit geldim. Araç 5,5 yaktı. Hatta 5-4 öyle bir şey, fotoğrafını çekmiştim, koyarım. İstanbul'dan Tuzla'ya sabit 130 geldim. Hatta bazen 150 de yaptım. Bazen trafik oldu mesela otobanda, bayırda. O halde yakıtımız 5.4-5.5'ti falan, o civarlardaydı. Şimdi devam edelim bakalım yolumuza. Dediğim gibi hızlanıyorum. Böyle 116-120 arasında gidip geliyorum. Bu arada sunroof açıp biraz hava almak istedim. 5.0'la gidiyoruz, bakalım ne olacak sonucumuz. Doğru gidiyorum, 130 civarında gidiyorum. Yani %10'luk hata payını da kullanıyorum. Yakıt bu arada düştü. Yani bu araçlar uzun yol böyle fazla yakmıyor. Önemli olan trafikte dikkatli kullanmak. Şimdi bu Viaport'un oraya geldik. Hatta otellerden gözüküyor bak. Neydi onun ismi? Crown Plaza mı? Crown Plaza, evet. Yakıt değerlerimizi görüyorsunuz. Hala 4.9. 50 dakikada gelmişiz buraya ve ortalama hızımız da 58. 49-50 kilometre. Bayağı da varmış ha. 50 kilometre yaptık. Gel 100 kilometre olacak. 100-150. Şimdi buradan Tuzla yönüne, Pendik yönüne döneceğim bakalım. Tuzla tarafına gelmiş bulunmaktayız. Bak karşıda da Sabiha Gökçen'i görüyorsunuz ileride. Vallahi buralar hiç İstanbul'a benzemiyor ya. Her yer yeşillik, her yer boş alan. Yani hiçbir İstanbul havası yok burada. Şurası çok kötü yani. Soldan Doblo geliyor. Mecbur yol vereceğiz. Arkadaşlar yolun sonuna az kaldı. Sonunda da bir size rapor vereceğim. Şu ileride tünel var. Bu tünelde hani herkes daha sonra mı gelecek diyordu ya, dalga geçiyordu. Ya şu yol çok bozuk ya, şuraya bir atlayayım. O tünel işte, ama o tünelin sebebi pistte ekstra bir pist yapıyorlar. Karşı tarafa uçakların geçebilmesi için. Öyle bir tünel yapmaları gerekiyordu. Şimdi o tünele gireceğim. O tünelde de hız sınırı 70 olarak belirtilmiş. Vallahi kimse geçmiyor, bilmiyorum. Ben de normalde tünellerde çok fazla dikkat etmiyorum, hani otobandakilerde en azından. Ama burada yavaşlıyorum ama. 70'e düşeceğim. Arkadaşlar şimdi varacağım yere gelmiş bulunmaktayız. Tuzla'da. Aydınlı'ya. Değerleri size göstereyim, olayı anlatayım. Bakın 56 kilometre yol yaptık. Güngören'den Tuzla Aydınlı'ya kadar. 60 kilometre ortalama hızımız var ve 4.5 yaktık. Şimdi bunun hesabını nasıl yapacaksın biliyor musunuz? 4.5 yazıyor ya. Buna bir 0.5 ekleyin. Hata payını 5 lira. Bunun gerçekçi yaktığı 5 litre oluyor. 5.90'dan alıyorum benzini. Hadi ona da 6 diyelim. 6 kere 5 30. Yani bu araba 100 kilometre yol gitmiş olsaydı bu şekilde 30 lira yakacaktı. Ama biz kaç kilometre gelmişiz? 57 kilometre gelmişiz. Yani 50 kilometre olsa 15 lira. Yani 57 kilometrede de yakacağı 16, belki 17 lira. Bu kadar yol için bence para değil. Bizim orada olsa daha az yaktırdım, onu biliyorum. Çünkü burada trafiğe takıldım. Radisson Blue çok güzel ya. Mesela durum bu. Yakıt değerlerini gördüğünüz 4.5, 4.6. Bu değerlerle geldim. Tabii ki trafiksiz, hani böyle aşırı trafikli değil. Bir günde böyle aşırı trafikli yaparız ama bu bildiğiniz şehir içine bir işe gitme videosuydu diye düşünebilirsiniz. Karşıda oturan birinin Tuzla'daki bir işine gelmesi diye düşünebilirsiniz. Dizelle de bu değerleri yakacaksınızdır diye düşünüyorum. Çok fazla fark olmayacaktır. Yani tabii ki biraz daha düşük yakar çünkü 4.5 yaktık. O mesela kaç yakar? Hani 4 yakar. En iyi ihtimalle 4 falan yakar. Bu trafikte, bu kullanımla 4 yakar. Dizellerin avantajı uzun yola çıkıyor arkadaşlar. Uzun yolda adam gazlıyor, 150-150 gidiyor mesela. Bir şey yakmıyor yani. Buralara çok dikkat ediyorum. Böyle videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle bir yakıt videosu oldu işte. Size göstermek istediğim İstanbul'da nasıl olduğunu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Biraz uykuluydum, kusura bakmayın. Pek neşem yok gibiydi. Sabahları biraz böyle oluyor açıkçası. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Arkadaşlar son bir ekleme yapayım ben sizlere. Şimdi sabah trafik açıktı ya. Bu sefer geldiğimde ise trafik tamamen kilitli. Bayağı bu köprü trafiğinde beklediğimiz, oradan geçtikten sonra karşıda da bayağı bekledim. Yani olabilecek en fazla trafikten biriydi. Öyle söyleyeyim size. Yakıt değerleri bu. Biraz da hızlı geldim. 5.7 ile geldik. Aslında çok da bir şey fark etmiyormuş yani. Hani trafik çok fazla yükseltmiyor açıkçası. Kilometreden falan anlarsınız zaten, aynı kilometreler. Birkaç kilometre oynuyor. Mesafede 1 saat 24 dakika. Sabah 1 saat 4 dakikada falan gelmiştim. 1 saatte falan gelmiştim. Bir 20-30 dakika trafik koydu işte. Görüşürüz.